Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını tenkit eden Şia ve harici fırkaları gibi olanlar mahrumune min ittiba'ihim, sahabe-i kirama uymaktan mahrumdurlar. Şia sahabeye uyamaz, hariciler de sahabeye uyamaz. Şimdi Şia biz Hazreti Ali'ye tabiiz demekle veya Hazreti Ali'nin taraftarları olan ve safında bulunan sahabeye ittiba ediyoruz demekle sahabeye uymuş olmazlar. Çünkü sahabe bir bütündür. Sahabe bölünmez. Çünkü sahabenin rivayetleri bir bütündür. Çünkü sahabenin rivayetleriyle bize ulaşan Kur'an bir bütündür. Çünkü sahabenin tümünden alınarak derlenen hadis-i şeriflerin metinleri, müsnetler, sahihler, o eserler bir bütündür. Dolayısıyla bu bütünlüğü bozanlar Hz. Ali'den ve taraftarlarından gelen hadisleri alırız, öbürlerini almayız demektedirler. Hariciler tarafında da Hz. Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri almayız, hükümleri kabul etmeyiz diyen hariciler, onlar da işin bir tarafını ihmal etmiş, boş vermiş ve terk etmiş vaziyettedirler. Bu gibi fırkaların Allah muhafaza etsin halleri perişandır. Bunların İslam'ın tümüne, tamamına uymaları, sarılmaları mümkün değildir. Bunlar sahabeye uymaktan mahrumdurlar. Niye mahrumdurlar canım? Onlar Hazreti Ali'ye uyuyoruz diyor. Öbürleri işte şu sahabeye uyuyoruz diyor. Ama din sadece Hazreti Ali'den gelmedi ki. Kur'an'ın ayetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri sadece Hazreti Ali'den gelmedi ki. Hazreti Ali'nin muvafiklerinden de geldi, muhalif olanlarından da geldi. Kendi aralarında farklı saflarda olanlardan da rivayetler gelmiştir. Bunlar hepsi sahabedir tümü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsine tabi olmamızı, hepsini sevmemizi, فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ يَحَبَّهُمْ ashabımı sevenler beni sevdikleri için onları sevmiştir. وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ يَبْغَضَهُمْ Onlara kızanlar bana buğz ettikleri için onlara kızmıştır. Buyurarak hadis-i şerifinde sahabeye muhabbeti, kendi sevgisi, sahabeye buğzu da kendine karşı olan nefret ve adavet olarak değerlendirmiş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hal böyleyken sahabenin bir kısmını tutup bir kısmını atanlar, bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenler, bir kısmını sevip bir kısmından nefret edenler. Bunlar nasıl sahabenin getirdiği İslam, sünnet, cemaat yoluna uymuş olabilirler?